Aslında kendi tercihim değil. Siyaseti seviyordum. Siyasetle ilgileniyordum. İşte bulunduğum meslekim içerisinde özellikle sendikal çalışmalar işte ya da dernek çalışmalar içerisinde faaliyet yürütüyordum. Ama böyle belediye başkanlıkları ya da başka bir durumla ilgili hiçbir programın planım olmadı. 2012'nin sonu, 2013'ün ortalarında yoldaşlarımızın tercihi üzerinde biraz da oturup konuşup ikna olmamdan sonra Ovacık'ta ki işte siyasi yaşamım başladı. Aslında biraz evet bir siyasette karşı bir sevgi şeyim vardı. Ama esasen bunun içine girmemi yoldaşlar sağladı. Kurumsal çalışan arkadaşlarımız sağladılar. Tayfun Selen, 1996 senesinde Amerika Birleşik Devletleri'ne geldim. İstanbul'da doğdum, büyüdüm. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun oldum. Mezun olduktan 1-2 sene sonra Amerika'ya göç ettim. 26 senedir neredeyse Amerika'dayım. Şimdi politikada benim öğrendiğim, geçtiğimiz 25 senede Amerika'da yaşayarak ve yaklaşık 10-15 senesi içinde de politikayla ilgili olarak planlanan bir şey değil. Fırsatlar, ortamlar, hayatınızdaki gelişmeler sizi sürüklüyor ve beni sürüklediği noktalardan bir tanesinde de politikayla karşılaştırdı. Ve ben ilk 2008 senesinde bulunduğum bölgenin İmar Komisyonu üyesi olarak işlere tam politika olmasa da politik ortamlara girip çıkmaya başladım. Yaklaşık 5 sene falan orada çalıştım İmar Komisyonu üyesi olarak. Partimin ilçe yönetimine girdim. Ondan sonra da ilçe başkanı oldum. Daha sonra da belediye meclisine aday oldum. Sonra belediye başkanı oldum falan filan. Yani bu hani planlanan bir şey değil. Bu böyle bir hayatın akışı, hayatınızdaki aktivitelerin gidişatıyla yani bir kesişim mevzusu. İktidarlaştığımızda sosyalistler bu ülkede halklara, ezilenlere, yoksullara, ekolojik alana, doğaya, ormana, suya bakışı nedir? Sosyalist Meclisler Federasyonu siyasetimin de köylüye, üretime, kooperatife bakış açısı doğrultusunda köylüyü örgütleyerek kooperatifler üzerinde üretimin karşılığını tekrar köylüye döndüğü, dezavantajlı gruplara döndüğü, kadına döndüğü ya da herkesin kendisini orada hissettiği ve yönettiği bir anlayışı aslında örgütlüyoruz. İkincisi şeffaf olmayı. Çünkü maalesef özellikle ülkemizde yerel yönetimler dediğinde sanki rantın olduğu bölge, sanki kendi anlayışının ya da dar görüşünün yönetim alanı olduğu bir alan olarak görülüyordu. Biz bundan kaynaklı da onun da halkıyla, tüm bütçesiyle halkına şeffaf bir şekilde açıklama yapabileceği, halkına yalan söyleyemeyeceği ve bu şeffaflık ilkesinin önemli olarak gördüğümüz için ikinci projemiz şeffaflıktı, üretimdi, şeffaflık. Sonra halkı meclislerini kurarak meclislerde halkın yönetebilmek kültürünü geliştirmeye çalıştık. Tabii bizde mi başladı? Değil tabii. Ordu Fatsa'da Terzi Fikri'nin ya da Diyarbakır'da Mehdi Zana'nın geçmişte işte yerel yönetimlerde çalıştığı süreç içerisinde ya da belediye başkanlığı yaptığı süreç içerisinde buna dair çalışmaların olduğunu biz hepimiz biliyoruz. Yine dünyanın farklı ülkelerinde halkın yönetime katılımını sağlayarak çeşitli belediyelerin olduğunu biliyoruz. Ama bizde de sosyalist bir belediye olarak bu özellikle bu durumu halkıyla birlikte yönetme kültürünü üçüncü olarak yani üçüncü projemiz olarak söyleyebilirim. Yine eğitime, sağlığa, barınmaya dair, ulaşıma dair bütün alanlarda neler yapılabileceğini aslında göstermek lazım. Ama en azından yerel yönetimlerde ulaşımın Ovacık'ta ücretsiz yapma durumumuzun temel sebebi oradaki yaşayan insanların işe geçip gelip giderken ya da okullara öğrencilerin gelip giderken çektiği sıkıntılar ve onun üzerindeki ekonomik baskının ortadan kaldırması adına bizler sosyal bir belediye anlayışını harekete geçirdik. Burada da öyle yapıyor muyuz? Burada da yapıyoruz. Dersim'de de yapıyoruz. Ama Dersim'de 3 tane mahallede, işte 7 mahallenin 3'ünde yapabiliyoruz. Çünkü geri kalan 4 mahalle kooperatifler, taşıma kooperatifleri kurulmuş. O yollar güzergahı ihale edildiği için haksız rekabeti yapamama, yasal zeminde engel olmasından kaynaklı onu yapamıyoruz. Ama en cüzü fiyatla taşıyoruz. En cüzü fiyatla taşıyoruz. Birçok proje üzerinde çalıştım. İmar Komisyonu üyeliğinden belediye başkanlığına, şu anda da Morris County'nin commissioner olarak çalışıyorum. Yani oranın seçilmiş
devlet görevlilerinden bir tanesiyim. Yani projeler tabii her sene, her görevde farklı farklı olabiliyor. Tabii yani yollar yapıyoruz, işte ne bileyim binalar yapıyoruz, inşaatlar oluyor. Bunun yanında şöyle çok değişik bir şey var. Güvenlik konusunda yaptığımız projeler var. Çok başarılı olan projelerimiz var. Yani saymakla bitmez. En ilk birkaç tanesinden bahsedecek olursam, şimdi çok değişik bir konuya gireceğim. Mesela bütün buradaki marketlerde, ne bileyim işte perakende satış mağazalarında plastik torba kullanımını yasakladık. Bunu yasakladık derken devletin zorla yaptığı bir şey değil de alttan gelen halkın desteğiyle böyle bir proje oluştu. Bu tabii çevre güvenliği, çevreye olan saygıdan dolayı environment için çok faydalı olacağını düşündüğümüz bir projeydi. Yani bunu bir belediyenin yapmasını bizim belediyemizin, hatta öncülük yaptık biz bu konuda. O konuda çok mutluyum ve gururluyum. Ya aslında biz mevcut iktidar ya da bunun dışındaki burjuva siyasetine hizmet eden, kapitalizmin temsiliyetini sürdüren bütün iktidarları reddederiz. Bizim derdimiz biri daha iyi, biri daha kötü, biri daha makyajı geliştirmiş, daha demokratik reform yapmış, biri daha katı, daha otokratik olarak bakmak yerine kapitalist bir anlayışın, emperyalist bir anlayışın devam olan bütün burjuva siyasetini reddederiz. Bundan kaynaklı da bu siyasi sistemin çok büyük bir bölümü doğru şeyler yapsa bile sadece o göz boyama, insanların kandırma politikalarından vazgeçmesi gerekiyor. Ya da bu sistemi reddetmesi gerekiyor. Aksi takdirde yaptıkları birçok şeyi reddederiz. Yani evet, bazen doğru çalışmalar yapsalar bile bu halkın menfaatini ve o doğruya olan güvenden kaynaklı yapmıyorlar. Sadece orada en azından 100 taneden 3 tanesi, 30 tane ya da 10 tanesini insanların, yoksulların, doğanın ve benzeri şeylerin korumayı ve onlara destek amaçlı yapsalar da sadece insanları kendi etrafından tutma çabalarıdır. Biz sosyalist bir anlayış gelmeyene kadar mevcut iktidarlar kim gelirse gelsin yaptıkları şeylerin burjuvaziye, komplodo burjuvaziye, tekelci burjuvaziye ve kapitalizme hizmet olarak görüyoruz. Bunun için bunların hepsini reddediyoruz. Şimdi buradaki devlet yönetim şekline bakarsak, federal, yani Washington'dan yönetilen Amerikan başkanının yönettiği devlet, federal devlet. Şimdi eyaletlere girdiğiniz zaman eyaletlerin valileri var ve kendi yönetimleri var. Onun altında da lokal, yani işte bu belediyeler, county'ler falan filan. Şimdi genellikle bu belediyelerin yönetimleri federal yönetimden çok fazla etkilenmiyor. Yani lokal government'ın ve lokal aktivitelerin ağırlıkta olduğu bir sistem. Eyaletler bir şekilde lokali etkileyebiliyor. Fakat federal yönetim, ne bileyim cumhuriyetçi olsun ya da demokrat olsun, onun bizim belediyemize hakikaten fazla da bir etkisi olmuyor diyebilirim. Evet, mesela kim bizim buradaki faaliyetlerimizi denetlemek isterse istesin yapar. Meclislerimizin tamamını, meclis kararlarımızın tamamını belediye sitesinde, web sitesinde yayınlarız. Yine her yıl bütün gelir giderlerimizin tamamını, küçükten büyüğe hepsini belediyenin önünde büyük bir pankartla ve onu yine internet ve sosyal medya üzerinde yayınlarız. Bizimle ulaşmak isteyen, bize eleştirileri olan, bize önerileri olan herkesi şeffaf bir şekilde dinleyebilme, onların söylediklerini önemseme ya da kendi içimize tartışma, sonra geriye dönmeye şeylerimiz bence şeffaflık olduğumuzu gösteriyor. Ama şunu da söyleyelim, 2014 Ocağı'ndan sonra galiba belediyenin tüm gelir giderlerini şeffaf bir şekilde tüm dünyaya deklare eden belediyeyiz. Bunun için de şeffaflık ödülü bu ülkede ve Avrupa şeffaflık ödülünü almış olduk. Şimdi belediye aktivitelerinin çok ve çok şeffaf olduğunu söyleyebilirim. Bizim belediye meclisi toplantılarımız her seferinde televizyondan naklen yayınlanıyor. Bütün verilen ihaleler, hatta bütün yapılan toplantıların toplantı notları dahil web sayfamızda
halka açık ve ulaşılabilir durumda. Aynı zamanda burada bir yine kanun itibarıyla herhangi bir kişi bir dilekçe verip belediyenin bütün konularda ki toplantıların notlarını, bu toplantılarda neler konuşulduğunu ve karşılıklı yazışmaları dahi alabiliyor. Yani bundan daha şeffaf olunabileceğini düşünemiyorum. Fakat tabii ki bu konularda daha kolaylaştırılabilecek aktiviteler olabilir, proseste gelişmeler olabilir. Onun için saklanılacak falan hiçbir şey de olmuyor. Kesinlikle. Yani eksik kaldığımız konular iki nedenden kaynaklıdır. Birincisi çok uzun bir, üç nedenden kaynaklı. Çok uzun bir yerel yönetim tecrübemiz yok. Bir son 10 yıllık, 10-15 yıllık bir tecrübe. Bu tecrübe öyle hemen geldiğinizde çok hızlı bir şekilde bütün yereli rahat yönetebilirim ve toplumun bütün kesimlerini, dezavantajlı gruptan tutun kadına, LGBTİ'ye ve benzeri bütün alanı herkesi koyabilirim dediğinizde yasal zemin önünüze çıkıyor, işte kanunlar önünüze çıkıyor ya da bulunduğunuz yerdeki mülki idarelerin bakış açısı öne çıkıyor. Bunların her birini öğrenebilmenin ve bunların her birini programının geliştirmek adına bir alt zemin oluşturmamız lazım. İkincisi ekonomik durum, üçüncüsü yasalar. Yani buna dair bir tecrübe, ekonomi ve yasalar. Bunlar her bir şekilde bazı çalışmalarımızın önünde bir engel. Eksik olmak, her zaman eksik oluruz biz. Biz her şeyi doğru yapmayız. Biz doğru yapmak için çaba harcarız. Doğru yapabilmenin yollarını yoldaşlarımızla, komünle, halka, kadınlardan, bütün herkesten öğrenerek yaparız ve bu bir tecrübe zaten. Bu evet ana eksen çalışmaları öğrenirsiniz ama esasen o bölgenin doğasını, kültürünü, yaşam biçimini, dilini, dinini, ırkını, birçok şeyini öğrenmeniz lazım. Ve bunu yaparken de bunları işin içine koyarak yapmanız lazım. Eksik kalabiliyor muyuz? Tabii ki kalabiliyoruz. Biz eleştiri, öz eleştiri bizim esas şeyimizdir. Yani olmazsa olmazımız. Ama eksiklerimizle halkla, özellikle halk meclis toplantıları yılda işte 6 ayda bir toplantılarımızda o eleştiri, öz eleştiriyi çalışmalarımız oralarda sürüyor. Ama bu pandemiden kaynaklı yapamadık. Zaman zaman insanlar direkt buraya mesela burada 3 gün 5 gün kalın görürsünüz. İnsanlar direkt içeri girer ve ne söylemek istediğini söyler gider yani. Hiç bir kaygısı şeyi yok. Bir bürokratik yan yok burada yani. Şimdi sürekli öz eleştiri yaparım ben ve ben ve bütün çalışma arkadaşlarım öz eleştiri yaparız. Şimdi yaptığımız her projeden sonra, her aktiviteden sonra mutlak bu projeyi sonuçlandırırken neler iyi gittiğinden ziyade neler kötü gitti ya da daha iyi gidebilirdi diye post-mortem dediğimiz bir değerlendirme yapıyoruz. Ve o değerlendirmeden yaptığımız hataları tekrardan yapmamak için gerekli önlemleri bir sonraki projelerde alıyoruz. Yani bu bir yatırım projesi olabilir, bir insan kaynakları projesi olabilir. Fakat bu bizim için hakikaten çok önemli bir konu. Hatalarımızdan öğrenip ona göre devam etmek. Biz onlarca yıldır devrimciler, sosyalistler, komünistler söylediklerinin her biri aslında bilimsel bir anlayışa dayalı olduğu, yaşamın kendisi olduğunu kanıtlayarak aslında bunun yaşayarak hayata geçirme çabasına karşı kapitalist anlayışın barbar saldırısı, onun halkı yoksullaştıran, sınıflar arasındaki çelişkileri derinleştiren, kavgaya dönüştüren o anlayışa karşı biz barışı, halklar arasında, toplumlar arasındaki barışı, uluslararası alanlarda tüm ülkeler arasındaki barışı önemseyen, doğanın, bütün canlılarının yaşam hakkını savunan bir anlayışız. Bu anlamıyla da dünyadaki bütün barışın, dünyadaki bütün yoksulların, ezilenlerin kurtuluşuna kadar biz bu mücadeleyi sürdürüp ve bu mücadelenin parçası olacağız. Şimdi Amerika'da şöyle diyeyim, benim gördüğüm Türkiye'deki belediye yönetiminin farklarından en büyüğü buradaki lokal belediyelerin lokal polis teşkilatının da içinde alması. Yani bugün bir belediye başkanı aynı zamanda bir emniyet müdürü demeyeyim de yani emniyet müdürü de ona rapor ediyor diyeyim. Yönetim olarak hem vali hem belediye başkanı, Türkiye'deki tabiriyle yanlış ifade etmiyorsam eğer, oluyor. Şu anda ben aynı zamanda Amerikan Kongresi'ne adayım
Amerikan Kongresi derken Washington'daki milletvekiliğine demek istiyorum. Amerika'da 435 tane milletvekili var. Her eyaletin belli sayıda temsil etme hakkı var Temsilciler Meclisi'nde. New Jersey eyaleti, benim bulunduğum eyalet, 12 milletvekili olan bir eyalet. Ve ben bu 12 kişiden biri olmak için önümüzdeki Kasım ayında, 2022'nin Kasım ayında seçime gireceğim. Hayırlısıyla yüzümüzün akıyla çıkarız diye düşünüyorum.